Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir saatte hazırlayıp takabileceğiniz bir şapka modeli yapacağız. Makrome iple hazırlanmış file şapkalardır. Benim her sezon yaptığım ve çok beğenilen modellerden biridir. Bakın ben birkaç renk yaptım. Hepsi çok güzel oldu. Standart bedendir. Eğer baş çevreniz biraz daha küçükse daha da küçülterek hazırlayabilirsiniz. Bunun için makrome ip kullandım. Makrome iplerle de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın bazı makrome ipler çok ince olabiliyor. Bunlar 2 milimlik makrome iplerdi bu ikisi. Bu biraz daha kalın 2,5-3 milime hemen hemen yakın. Şöyle yan yana geçireyim sizlere görün. Bakın şu şekilde. Ama benim için incelik ve kalınlık fark etmiyor. 4 numara tığ ile hazırlıyorum. Eliniz çok sıkı ise 4,5 veya 5 numara tığ ile yapabilirsiniz. Dediğim gibi arttırmaları da baş çevrenizi ölçerek genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Ben her zaman taban kısmını 15,5-16 santim yapıyorum. 16 santimi geçmeyecek şekilde ayarlıyorum. Bu makrame biraz file bir şapka olduğu için, genişleme payı olduğu için bunu 15 santim yaptım. Uzunluğu da genelde 11 santim yapıyoruz biz. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Güneşlik kısmını da 6 santim, 7 santim bizim için yeterli oluyor. Bunun için dilerseniz hemen şapkamıza başlayalım. Sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkanın içerisine toplamda zincir de dahil 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyordu. Toplamda 12 trabzan yapacağız arkadaşlar. 12 ikili trabzan yapacağız. Eliniz çok sıkıysa 4,5 veya 5 numara tığ kullanın. Ama benim elim gevşek, rahat örerim diyorsanız 4 numara tığ kullanmanızı öneririm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada kısa kalan ipimizi sıkılayabildiğimiz kadar sıkılayalım. İpi arkada yürüterek gizleyeceğiz. Tekrar sayalım. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Bu bizim ilk trabzanımız sayılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi kaydırma işlemi yapacağız. Birleştirmeyi kaydırma ile yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çekmiş olduğumuz yerin üçüncüsünün içerisine batıyorum. Bu ipi arkada gizliyorum. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimden geçirip bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yuvarlak bir halka yaparak tabana başlıyoruz. Evet, şimdi biz yuvarlak tabanlarda hep ilk sırayı yaptıktan sonra ikinci sıraya çift batıyorduk. Burada ikinci sıraya çift batmıyoruz arkadaşlar. Direkt bir zincir atmıştım. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dördüncü zincirim benim aradaki boşluk zincirim olacak. 4 zincir çektikten sonra bu benim birinci trabzanım oluyor. Hemen bakın yanındakine atlıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım ama kafes model olduğu için aralarda bir zincir olacak. Birinci trabzanımı yaptım. İkinciyi yapıyorum. Ve bir boşluk. Bir zincir çekiyoruz. 2, hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Zincir. Yanındakine batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda birer tane zincir olacak.
Bir zincir çektim, yanındakine battım. Bir trabzan, yani bir tek bir çift yapıyoruz. Aralarda bir zincir olacak. Bir zincir, aynı noktaya 2 tane, ikinciyi yapıyorum. İkinci ikili trabzan, bir zincir, yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, yanındakine batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Aralarda muhakkak zincir olacak arkadaşlar. Yanındakine bir zincir, yanındakine 2 tane ikili trabzan. Aralarında bir tane zincir olacak, bir boşluk olacak. Yanındakine batıyorum. Bir tane zincir. Yanındakine batıyorum. Bir zincir. Aynı noktaya batıyorum. İkinci ikili trabzanım ve bir zincir. Bakın sıra sonuna geldim. Burada isterseniz 1, 2, 3 direkt bakın 3. zincirin ortasına batıp kaydırma yapıp zincir çekebilirsiniz. Veya ben bakın biraz daha güzel gözükmesi için burada yapmış mıyım? Bakın görüyorsunuz. Daha güzel, hani kayma olmayacak şekilde gözükmesi için burada benim zincirli noktam. Şu şekilde yaptım. Hemen gösteriyorum. Zincirden sonra direkt ortasına batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve zincir çekiyorum. Bakın. Direkt ortasından batıyorum. 2, 3, 4 zincir. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız. İlk tekim olsun. İkinci tekim. Ve hemen buraya çiftim yapıyorum. Bakın burada görüyorsunuz aralarda boşluk vardı. Biz hep trabzanların tepe noktalarına batarak devam ediyoruz. Trabzanların tepe noktalarına batıyoruz. Arada bir zincir, 2 tek, bir çift yapacağız. Arada bir zincir aynı noktaya. Aralarda boşluğu unutmayalım. Trabzanların tepelerine yapıyoruz. 1, 2, arada boşluk. Hemen diğer trabzana geliyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 tek bir çift olarak devam edeceğiz. 1, tepe noktalarına batıyoruz ve arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. 2, 3, 3'e çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 2 tek bir çift yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet bakın son ikili trabzanımı da çift battım. Bir zincir çektim. Direkt buradaki modelin zincirin ortasından batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırıyorum. Ve tekrar 4 zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada 2 tek bir çift yapmıştık. 3 tek bir çift yapıyoruz. 1, tepe noktalarına batacağız her zaman. Aralarda birer tane zincir olacak. 2, 3 ve çift. Aralarda zincir çekmeyi unutmayın lütfen. 1, 2, 3, dördüncü de 2 tane yapıyoruz. Zaten bakın çifti batacağınız yer belli oluyor. Bir önceki sırada çiftin hemen son ikinci yani ikili trabzanının tepe noktasına çift batıyoruz. Bu şekilde yine tekrar sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak
Sadece tepe noktalarına batarak devam edelim. Aralarda boşluk unutmayalım lütfen. Evet, 3 tek bir çift sıramı bitirdim. Hemen kapamamı yaptım. 4 zincir çektim. Şimdi bu noktada 4 tek bir çift yapacağız. Ama ben çiftlerin üstüne çift gelmesini istemediğim için 4 tek bir çift sırasında şu şekilde yapacağım. Çünkü çok fazla çiftler üst üste geldiğinde bakın hafif üçgenimsi bir tam yuvarlak değil üçgenimsi bir model oluşuyor. Bu yüzden birinci teki buraya yapıyorum. İkinci teki yapıyorum. İkinci teki yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Buraya hemen bir sonraki trabzanın tepe noktasına çift batıyorum arkadaşlar. Sonra araya bir zincir çektikten sonra hemen yanına 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şimdi göstereyim hemen. 1 2 çift 1 2 3 4. Bakın benim çiftim böyle yaptığım için hiçbir zaman şu anda çift noktaların üstüne gelmiyor. Hemen şimdi bir zincir çektim. 4'ü yaptıktan sonra yanındakine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift olarak devam edeceğim. Hiçbir zaman şu an bu yaptığım düzenle çiftin üzerine çift gelmeyecek. 2 3 4 yanındaki tepe noktasına çift batıyorum. Bir, bakın çiftlerin üzerine tekrar geliyor şu an. 2 3 4 ve yanındakine yanındakine çift batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 4 tek bir çift olarak devam edelim. Sıra sonunda son 2 noktaya 2 tek yapacağız. Orada buluşalım. Evet bakın 1 2 3 4 son çiftimi de yaptım. Zincir çektim. 1 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Bakın 1 2 3 4 tane trabzan oldu. Yani yine eşit oldu arkadaşlar. Bir ufacık da olsa ovalde bir üçgenlik yapısı kayboldu görüyorsunuz. Şimdi bu noktada hemen size 4 tek bir çiftten sonra ölçü vereceğim. Bakın görüyorsunuz tam 15,5 santim oldu. 15,5 16. Eğer bu şekilde olduysa daha arttırma yapmayın ama ipiniz ince ve bu şekilde devam ettiniz. 4 tek bir çift yaptınız. Bakın nasıl oldu diyelim. 15 santim oldu. 15 santim olduysa eğer arkadaşlar 15 santime geldiyseniz bu noktada 8 tek bir çift, 8 tek bir çift, 8 tek bir çift olarak devam edin. Yani 8 trabzan tek yapıyorsunuz. 8 tane tek ikili trabzan yapıyorsunuz. 9'uncuya çift batıyorsunuz. 8 tane trabzan 9'uncuya çift batıyorsunuz. Şimdi ben bunu yapmayacağım çünkü demiştim başta benim bu ipim biraz kalın olduğu için 15,5 16 oldu. Ama bakın bu ipim çok inceydi. Bunda 4 tek bir çiftten sonra 8 tek bir çift muhakkak yaptım. Ondan sonra sizin için taban ölçüsü yeterli olacaktır. Atıyorum pamuk
Koton iple ördünüz. O da çok ince bir iptir. Eğer bu 16 santimlik, 15,5-16 santimlik ölçüye ulaşmak için sıranızı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Muhakkak bu şapka tabanınızın 15,5-16 santim olması gerekiyor. Şimdi artık arttırmayı bıraktık. 2, 3, 4 zincir çektim. Aralarda boşluk bırakarak tamamıyla kare kare bir görüntü elde edeceğiz. Araya boşluk çekip hiç arttırma yapmıyoruz. Bir zincir tüm trabzanların tepe noktasına batarak artık çantamızın, şapkamızın gövde kısmını hazırlıyoruz. Bir zincir tüm trabzanların tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak aşağıya doğru devam ediyoruz. Eğer çok hızlı anlattığımı, çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Artık arttırmamız bitti. Şu anda şapkamızın gövdesini yapıyoruz. Şapkamızın gövdesini de tamamıyla bu yöntemle yapacağız arkadaşlar. İkili trabzan, zincir. Tepe noktalarına batıyoruz. Boşluklara batmayalım. Dikkat edelim. Kare kare bir görüntü elde edeceğiz. Bir zincir. Trabzan tepesine. İkili trabzan. Bir zincir. Trabzan tepesine. Artık farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Şimdi hemen sizlere kaç sıra yaptığımı da söyleyeceğim. Bu sıra sayısı da ipinize göre ve elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişecektir. Onu da söyleyeceğim. Bunu gerçi başınızda ölçü alarak hazırlayabilirsiniz uzunluk kısmını. Bunu sıra sonuna kadar yapmak istiyorum. Bakın farklı hiçbir işlem yok. Bundan sonrası gövdenin sonuna kadar, gölgelik kısmına gelene kadar bu şekilde devam edecek. Ben 4 numara tığ kullanıyorum ama elimi oldukça gevşek kullanıyorum. Bakın sıkmıyorum. Bu sebeple 4 numara benim için rahat oldu. Ama ben ister istemez elimi çok sıkı yapıyorum diyorsanız muhakkak 5 numara tığ kullanın. Bakın sıra sonuna geldim. Çok az kaldı. Birkaç tane daha böyle kare model yapıyorum. Şapkamızın yavaş yavaş eğildiğini göreceksiniz. Artık tamamıyla gölgelik kısmına, özür dilerim, gövde kısmına iniyoruz. Zincir birleştirmeyi ben böyle yapıyorum. Direkt ortaya batıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz 3. zincirin içerisine de batabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde küçük gibi gözüküyor olabilir. Hemen aşağıya eğildiği için. Ama değil arkadaşlar. Çünkü file bir şapka. Tamamıyla esneyebilen bir şapka. Bakın görüyorsunuz. O yüzden lütfen 15,5-16 santimi geçirmeyin. Torba gibi kocaman bir şey olacaktır. Bakın görüyorsunuz. Şimdi hemen şuradan bakayım toplamda kaç sıra aşağıya. Ben burada mesela ne demiştim? Tığım ince diye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yaptıktan sonra çift yapmışım. Ve sıra sonuna kadar 8 tek bir çift yapmışım. Ama bu ipim daha kalın olduğu için bunda gerek kalmadı. Bakalım arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde bir kare yani trabzan, zincir, trabzan, zincir yapmışım. Şimdi dilerseniz biz de en azından bir 5 tane yapalım aşağıya kadar. 5. de buluşalım. Yani 5 sıra, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir olarak 5 sıra bu birinci sıramızı aşağıya doğru devam edelim. Evet bakın toplamda ben bakalım arttırma yaptığımız yer burası 1, 2, 3, 4, 5 sıra
aşağıya doğru ördüm. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu isterseniz bir başınıza takın. Çünkü dediğim gibi fil olduğu için esneyebilen bir şapkadır. Esnediği için de çok uzun, böyle kulaklarınızı kapatan bir model olmasını istemem. Şu şekilde ben hemen başıma taktığımda bakın ölçüyorum. Şuraya kadar geliyor. Benim alın kısmım burada kalıyor. 8,5 santim kadar oluyor. Yani bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. 5 sıra örmüştüm. Bunu dediğim gibi filede esneme olduğu için tam hasır şapkalar gibi ölçü veremiyorum. O yüzden birazcık baş çevrenize takıp kendinizin ölçmesi gerekiyor. Şu an ben kalın bir ip kullanıyorum. Bunda da 6. sıramı örüyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi bu kalınlıkta bir makrame yapıyorsanız, bu ölçülerde oluyorsa eğer, vermiş olduğum ölçülerde 6 sıra yapacağız toplamda. 5 sıra yapmıştım. Bir sıraya daha ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ve 6. sıramı yapacağım şimdi. Yani aşağıya doğru toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapıyoruz. 6. sırayı da yapalım. Sonra gölgelik kısmını yapmaya başlayalım. Evet bakın 6 tane, yani 6 sıra kafes modeli yaptım. Şimdi gölgelik kısmına geçiyoruz. Yine arkadaşlar aynı şekilde 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir çektikten sonra bu sefer tepe noktalarına batmayacağız. Hemen bakın burada gördüğünüz noktaya, tam orta zincir çekmiş olduğumuz noktaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Bakın tepe noktalarına değil, ortadaki zincir çekmiş olduğunuz boşluklara batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir çift, bir tek yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa battım. Bakın burada 4 zincir çekmiştik. Tekimiz oluyor. Hemen yanındaki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, yanındaki boşluğun içerisine bir tane, yanındaki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan. Yani bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Tepe noktalarına değil, aralarda zincir çekmeyi unutmayalım. Boşlukların içerisine zincir batarak bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça basit. Hemen boşluğun içerisine, yani zincir boşluğumuzun içerisine tek, aralarda zincir çekmeyi unutmayın. Çift yapıyoruz. Zincir boşluğun içine tek, zincir boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, bir tek bir çift oluyor yani. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir tek bir çift olarak tepe noktalarına değil, boşluklara batalım. Aralarda zincir çekmeyi unutmayalım. Muhakkak aralarda birer tane zincir oluyor. Bakın kafes modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift boşlukların içerisine batarak devam edelim. Sıra sonunda buluşalım. Çiftimi yaptım. Çiftimin sonrasında tek yapmak durumundayım. Bu olabilir. Sıra sayınıza göre değişebilir. Burası hiç önemli değil arkadaşlar. Çiftten sonra boşluğa tek yapıyorum. Ve bakın hemen burada kaydırmamı yapıp 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu çiftlerimizi yaptıktan sonra elimizle birazcık şu şekilde şekil verelim. Artık gölgeliğe geçtik arkadaşlar. Elimizde de birazcık şekil verip açtıktan sonra şimdi yine aynı gövdede yapmış olduğumuz gibi sadece bakın tepe noktalarına batarak trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tepe noktasına battım, trabzan yaptım. Bir zincir, tepe noktası. Bütün tepe noktalarına batalım, atlamayalım lütfen. Çünkü artırma yaptığımız için biraz ara alan daralmış, bu şekilde olmuş olabilir. Kafanıza karıştırmasın. Muhakkak aynı gövdede olduğu gibi kare motifleri burada da yapalım arkadaşlar.
Bir zincir tepe noktasına batıp ikili trabzan. Bir zincir tepe noktasına batıp ikili trabzan. Bu şekilde tüm tepe noktalarına, ikili trabzanların tepe noktalarına bu şekilde yine kare motifleri vereceğiz. Hiç artırma yapmıyoruz artık. Bu benim tek artırmamdı. Tek artırmamızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane kafes yapmışım. Buna bakayım. Arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4 tane yapmışım. Çünkü bu ipim çok inceydi arkadaşlar. Buna da bakalım. 1, 2, 3 tane yapmışım. Yani bu gölgeliği tamamıyla başınıza takıp kendiniz uzatacaksınız. Nereye kadar olması gerektiğini takın arkadaşlar başınıza. Muhakkak ölçün. Ben şu anda 3 sıra yapacağım. Bu benim birinci sıram. Birinci, ikinci ve üçüncü kafesi yaptıktan sonra artırma yapmıyorsunuz. Sıra sonunda buluşalım. Bakın şapkamın gölgelik kısmını da bitirdim. Bitirdikten sonra gerçi ütü de vurabilirsiniz ama bence gerek yok. Elinizde biraz düzelttiğinizde hemen form alıyor. Şu an ben başıma takıp gösteremiyorum. Tamamıyla ideal bir ölçü oldu. Şimdi arkadaşlar bu şapkanın formu biraz bucket şapka formunda. Yani komple aşağıya doğru iniyor. Bakın eğer size hemen bu püf noktasını da vereyim. Şapkamı taktığımda bucket gibi durmasın. Yani bucket dediğiniz aşağıya doğru durur. Bakın şu şekilde. Aşağıya doğru gelir. Durmasın, ben daha şu şekilde biraz daha hani şöyle koymaya çalışayım. Hafif düz şekilde olsun istiyorum diyorsanız bakın bu ilk arttırma yerimiz vardı ya bizim. Bir tek bir çift yapmıştık. Eğer ben biraz daha böyle yanlara doğru açılsın istiyorum diyorsanız bu sıradan sonra hemen bakın kapamadan sonra ne yapıyoruz? Tekin üzerine tek, ikinci çiftin birincisinin üzerine tek, ikincisinin üzerine çift batıyoruz. Yani bir tek bir çiftten sonra hemen bu sırayı iki tek bir çift yapın. Şapkanız biraz daha yanlara doğru açılsın. Eğer bucket gibi istemiyorsunuz aşağıya doğru, yana doğru açılsın istiyorsanız muhakkak bir tek bir çiftten sonra iki tek bir çift yapın şapkanızı. Eğer onu da yaptıktan sonra sizin için tamam diyorsanız atıyorum bir tek bir çift, iki tek bir çift yaptınız. 2 sıra yapın ve şapkayı bitirin. Daha fazla güneşliği uzatmayın. Zaten başınıza taktığınızda çok kolay bir şekilde anlayacaksınız nasıl duracağını. Size göre normal dediğiniz yerde kesebilirsiniz. Şimdi benim için bu yeterli. Şimdi şapkam bitti. Bir sırada bakın kenarlara sık iğne geçeceğim. Bunu da nasıl yapıyorum hemen göstereyim. Bakın kapattım. Bir zincir çektim. Boşluğun içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çok gevşek yapmayın köşelere. Tepe noktasına battım. Boşluğa battım. Tepe noktasına battım. Boşluğa battım. Tepe noktasına. Boşluğa. Tepe noktasına. Boşluğa. Tüm gördüğünüz ilmeklerin üzerine birer tane sık iğne yapıyorsunuz. Bu arada ip hakkında bilgi vereceğim. Bana hep kaç gram iple başladınız diyorsunuz. 250 gramlık makramo bobinlerim vardı. 250 gramlık makramo bobininden ölçemiyorum maalesef. Elimde bir hassas terazi yok. 250 gramlık makramo bobinlerinden tamamıyla galiba 200 gramını kullanıyorum. Belki de kullanmıyorum. Yani siz yine de bu şapkayı yapacaksanız eğer 200-250 gramlık makromeye sahip olun derim. Bu file şapkayı kağıt iple de hazırlayabilirsiniz. Kağıt iple de 3,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Yine aynı formlarda dediğim gibi baş çevrenizde ölçerek artırmaları fazlalaştırarak hazırlayabilirsiniz. Kağıt iple yaptığınızda muhakkak inceltin, kolay takılabilir olması için ütü yardımıyla birazcık şapkanıza buhar verin. Onun dışında farklı bir püf noktası yok arkadaşlar. Oldukça basit yürüyen, örümü kolay, bir saatte yapıp hemen bitirebileceğiniz bir şapka modeli.
Ben şöyle söyleyeyim, bir gün içerisinde oturdum, kahvemi yaptım, vakit ayırdım. Toplamda 1, 2, 3 tane ördüm. Bir gün içerisinde dediğim yani şöyle 2 saat içinde 3 tane ördüm. Size renk sunabilmek için. Ve benden yazın bu şapkalar çok isteniyor. İnanın çok ucuza mal edeceksiniz. Hemen yapıp direkt satacaksınız. Evet arkadaşlar, kenarlarını da bu şekilde sık iğne yaparak geçelim ve videonun sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın son sırayı da geçtim. Şapkam bitti. Her renkten yazın kullanabileceğiniz harika bir model oldu. Hem kısa sürede hazırlayabileceğiniz hem de çok rahat, kolay kullanılabilir ve çok şık duran bir şapka modeli oldu. Maliyeti de oldukça ucuz. Bir bobinden 200 gramlık, 250 gramlık bir bobinden hemen yapabileceğiniz bir şapka oldu. Ben bunun biraz kısa yaptım, küçük yaptım kızıma göre. Dilerseniz arttırmaları küçülterek siz de kendi çocuklarınızı hazırlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir, modeli de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben çok ama çok severek kullanıyorum ve her sezonda çok sattığım bir model. Hem maliyeti ucuz olduğu için piyasa fiyatı da oldukça ucuz oluyor. Kullanılabilir ve alınabilir bir şapka oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.